Şimdi diğer usul konumuza geçiyoruz. İkinci kategorimiz neydi? Birleşik usullerdi. Birleşik usullerde ana usullerin bir araya gelmiş şekli diyebiliriz. Yani iki veya daha fazla ana usulün birleşmesinden ya da daha fazla usulün birleşmesinden meydana gelen usul şeklidir. Yani adı ne diyor zaten? Birleşik usul. İki tane veya daha fazla ana usulün birleşmesinden oluşacak diyor. Tekrarlayalım. 5, 6, 7, 8 ve 9 zamanlı usullerdi bunlar. Burada daha ana usulleri anlatırken biraz önce bir şey hatırlatmayı unuttum. Biz hep birim olarak dörtlüğü çalıştık. Yani çok sık karşımıza dörtlükler çıkacağı için onları çalıştırdım. 2 dörtlük olduğu gibi 2 sekizlik de olabilir arkadaşlar. 2 ikilik de olabilir veya 2 16'lık da olabilir birimlerimiz. En çok biz dörtlük birimlerle karşılaştığımız için 2 dörtlük, 3 dörtlük ve 4 dörtlükleri çalıştık. Yalnız birleşik usullerde en çok 8 zamanlı, 8 birimli örneklere sık karşılaşacağımız için birimimiz burada 8'lik nota olacak. Değişen şey ne? Ana usuller örneğinde biz birime göre farkındaysanız vuruşu belirttik. Vuruşun büyüklüğünü birime göre aldık. Biraz önceki örneklerimizde bizim birimimiz dörtlük olduğu için her bir vuruşumuzu da bir dörtlük nota değerinde kabul ettik. Ama birleşik usullerde birimimizi 8'lik örneklerinin üzerinden göreceğimiz için her bir vuruşu bir adet 8'likmiş gibi düşünerek örnekleri çözeceğiz. Şimdi zaten teferruatına girdiğinde daha iyi anlayacağız. Evet, şimdi 5 zamanlı örneğimiz geldi. Öncelikle ölçüyü 2'ye bölüyorum anlayabilmek için. Neden? 1, 2. Bana bir yerden tanıdık geliyor. Nedir? 2 zamanlı değil miydi bu? 1, 2, 3. Bu da 3 zamanlıydı. Başta neydi? Birleşik usuller. Yani 2 zamanlı ile 3 zamanlının birleşmesiyle bize 5 zamanlı birleşik bir usul ortaya çıkmış oldu. 5-8'lik dedik. İlk notamız 5-8'liğin ilk ölçüsünü görelim. İlk notamız dörtlük La notası. Bir önceki örneklerimize dörtlük bir vuruş alırken, tekrarlıyorum, bir önceki örneklerimize dörtlük bir vuruş alırken bu örneklerimize dörtlük 2 vuruş alacak. Çünkü birim 8'lik olarak değişti. Yani buradaki her bir ok 8'lik nota değerinde olacak. Bu ayrıntıyı kaçırmayalım. Önemli çünkü. Buna göre ne yapacağız? Bir dörtlük notaya bu sefer biz 2 vuruş vereceğiz. Yine diğer çengelli notamız 8'lik nota. Küme halinde olmadığı için burası çengellik olarak karşımıza geldi. Si notamız, buna da bir vuruş verdik. Diğer La notamıza da 2 vuruşu harcayacağız. Topladığımızda şöyle bir okuma şekli çıkacak. La, Si, La. Evet, 5-8'liğin ikinci örneğine geçelim. Onları inceleyelim. 2 tane 8'lik yani bir kümemiz var. Nedir bunlar? Si ve La notası. Birer vuruş alacak. Bir adet sadece bir adet notamız var. Dörtlük ve uzatma noktası var. Uzatma noktasını önceki derslerimizden hatırlayalım. Önüne geldiği notayı değerinin yarısı kadar uzatıyor idi. Önüne geldiği nota kaçlık? Dörtlük. Dörtlüğün yarısı nedir? 8'lik. O zaman ne oldu? 4 artı 8 olmuş oldu. Yineliyorum. 4 artı 8 12 anlamına gelmiyor. Bir dörtlük ve bir 8'lik nota anlamına geliyor. Şimdi böyle bir durumda ok paylaşımımız nasıl olacak? İlk baştaki ikinci ölçüden bahsediyorum. İkinci ölçünün ikinci kümesi. İlk baştaki 2 tane 8'liğimize birer vuruşumuzu verdik. Daha sonra noktalı dörtlük notaya ise 3 vuruşu verdik. Neden? Bir dörtlüğün içerisinde 2 8 vardı. Bir de nokta geldi. 3 tane 8 oldu ve burada da paylaşımımızı bu şekilde yaptık. Bonusunu yapıyorum. Si, la, sol.
Evet, 5 zamanlı örneklerimiz bunlar idi. 6 zamanlıya geçiyoruz. 6 zamanlı 1, 2, 3, 1, 2, 3 diye okuduğumuz bir şeklimiz ortaya çıktı. Topladığımızda da 6 tane okumuz var. Çünkü 6 tane 8'liğimiz var içerisinde. Bir dörtlük nota var. İlk ölçüden başlayalım 6 zamanının. Bir dörtlüğe artık ne yapıyoruz? Birim 8 olduğu için 2 ok veriyoruz. Sonra bir tane 8'lik notamız var. Buna da diğer oku verdik. Geçtik. Bir tane 8'liğimiz var. Bir ok aldı. 2 16'lığımız var. Si ve la. Yarım yarım aldı. Bakın yarım yarım. Dörtlük birimde çeyrek alan 8'lik birimde yarım yarım aldı. Daha sonraki 8'liğimizde si notamızda yine okun tamamını aldı. Okuyoruz. La si. La si la si. 6 zamanlının ikinci örneğine geçelim. 3 tane küme halinde 8'lik notamız var. Birer vuruş alacak. Bir 8'liğimiz var ve bir dörtlüğümüz var. Son iki vuruşu alacak. Okuduğumuzda la, sol, do, si, si. Evet, 7 zamanlıya geçiyoruz. 7 zamanlıyı da 5 zamanlıyı 2 artı 3 olarak düşündük. 6 zamanlıyı 3 artı 3 olarak düşündük. 7 zamanlıyı da 2 artı 2 artı 3 olarak düşünebiliriz. Evet, geldi örneğimiz. Bir dörtlük notamız var. 2 vuruşu alacak. 2 adet 8'lik notalarımız var küme halinde. Birer vuruş aldı. Daha sonraki kümemizde 2 adet 16'lık, 2 tane de 8'lik notamız var. 2 adet 16'lık yarım yarım ilk ok alacak ve diğer 8'liklerde birer ok almış olacak. Topladığımızda ilk ölçümüzün okunuşu şu. La, si, la, si, la, si, la. Geçiyoruz hemen ikinci örneğine. 2 adet 8'lik notamız var küme halinde. Birer vuruş aldı. Sol ve do. Bir tane 8'lik, 2 tane 16'lık notamız var. Bir vuruş ve yarım yarım diğer ok aldı. Ve noktalı bir tane 4'lük notamız var. O da 3 vuruşumuzu tamamını aldı. Notayı okuduğumuzda sol, do, si, do, re, mi diye 7 zamanlının son örneğini de çözmüş olduk. Hemen bu arada bir hatırlatma yapalım. 5-8'lik sadece 2 artı 3 olmayabilir. 3 artı 2 de yani tam tersi de olabilir. Bu ne anlama geliyor? 2 artı 3 şu. 1, 2, 1, 2, 3. 3 artı 2 olsaydı 3 başa gelecekti, 2 sona gelecekti. 1, 2, 3, 1, 2. Peki bunlar neyi değiştirir? Bunlar ritmi değiştirir arkadaşlar. Yani biz bu vuruşlara göre ritim ayarlarını yaparak şöyle bir örnek verelim mesela ritimde. Bu 5 zamanlının 1, 2, 1, 2, 3 olarak. 1, 2, 3, 1, 2 olsaydı ne olacaktı? Pardon. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Sistem tamamen değişik bir şekilde ritim atacaktı. Yine 6-8'likte tabii 3 artı 3 olduğu için 3'lerin yeri değişse bile sonuç bir şey değiştirmeyecek. Sadece farklı bir 6-8'lik buraya örneğini yapmadım. Çok nadir çıkıyor. Sanki 2-4'lük gibi okuduğumuz bir 6-8'lik var. Onlar da nadir zaten. O şekilde olmazsa 3 artı 3 olarak karşımıza çıkıyor genelde. 7 zamanlı da yer değiştirme olasılığı daha da alternatif fazlalaşıyor. Biz burada örnekte ne yaptık? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 yaptık. Eğer ki 3, 2, 2 olsaydı ritim buna dönecekti. Veya 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2 olabilirdi. Evet. Yani oradaki zamanlarımız 7-8'lik olmasına aldanmayalım. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 olmak zorunda değil her zaman. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2 de olabilir. Veya 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2 de olabilir. Şimdi geçiyoruz 8 zamanlıya.
8 zamanlı da 1-2, 1-2-3, 1-2-3 örneğini inceleyeceğiz. Hatta şöyle de söyleyeyim. 1-2 değişecek yani. 1-2-3, 1-2, 1-2-3 de olabilir. Ama bizim karşımıza en sık çıkan ritim 1-2, 1-2-3, 1-2-3 olduğu için biz bu şekilleri örnek olarak verdik. Hemen açılımını yapalım. Bir dörtlük la'mız var. Dolayısıyla birim 8'lik olduğu için 2 tane oku aldı. İkinci kümemizde 2 adet 8'lik, 2 adet 16'lımız var. Yani 1, 2, birer 8'liğe verdik. 16'lığı da 2'ye bölerek yarım yarım okun sonuna dağıttık. Diğer üçgenimizde 3'ü de 8'lik olduğu için birer ok eşit miktarda aldı. Notayı okuduğumuzda la, si, la, si, la. Si, la, sol. 8-8'liğin geçiyoruz ikinci örneğine. 2 adet 8'lik notamız var. Birer tane okumuzu aldı. 2 tane 16'lık notamız var. 1 tane dörtlüğümüz var. Oku yarım yarım aldı. Sonra üçgendeki diğer 2 oku da dörtlük mi almış oldu. Yine son notamıza bakıyoruz. Noktalı dörtlük fa notası. Bu da 3 tane ok alacak. Notayı okuduğumuzda bonası şu şekilde. Do, si, do, re, mi, fa. 9 zamanlıya geçiyoruz. Bu arada 9 zamanlı ritmik bir zamandır, güzel bir zamandır. Daha doğrusu yöresel örnek verirsek Trakya taraflarının müzikleri genelde 9 zamanlı olur veya Karadeniz müzikleri ekseri 7 zamanlı olur. 5-8'lik olduğu da çok oluyor ama genelde 7-8'lik olur. 9 zamanlı da hemen ölçümüze bakalım. 2 tane 8'liğimiz var. Sol ve la diye. Ve 1 tane dörtlüğümüz var. La. 2-16 1 8'liğimiz var. Si, la, si. Ve 3 tane 8'liğimiz var. La, sol, do diye. Paylaşımlarımız nasıl olacak? Baştaki sol, la ikilisine 2 tane 8'liğe birer tane ok verdik. Dörtlük notaya, la'ya 2 oku birden verdik. 2-16'lık 1 8'lik kümeye yarım yarım tam olarak verdik. Yani si, la'ya yarım yarım bir oku paylaştırdık. Si'ye ise tam bir ok verdik. Daha sonraki kümemizde 3 tane 8'liğimiz var. Bu da la, sol, do diye birer ok almış oldu. Hemen bonasını yapalım. Sol, la, la, si, la, si, la, sol, do. Tekrar bir daha alıyorum. Eli göstermedik. Sol, la, la, si, la, si, la, sol, do. Evet, 9-8'liğin ikinci örneğini irdeleyelim. İlk kümemiz ikinci ölçüde 1 8'lik 2 tane 16'lık notamız var. Yani tam yarım yarım aldı. Si okun tamamını, do, re ise oku yarım yarım aldı. Mi bir dörtlük olduğu için 2 tane oku birden aldı. Fa yine dörtlük notamız, 2 tane oku birden aldı. Sol 1 8'lik bir ok aldı. Diğer sol 1 dörtlük 2 tane ok birden aldı. Notamız şu olacak. Bonamız daha doğrusu. Si, do, re, mi, fa, sol, sol. Evet, birleşik usulleri de burada bitirmiş olduk. Son usul konumuz neydi? Karma usuller. Şimdi karma usullere geçiyorum.